Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Hiçbir yerde görmediğiniz dev ekler pasta tarifi vermek istiyorum. Bu için 125 gram tereyağını eritmeye bırakalım. 1 su bardağı su, tutam tuz, 1 tutam şeker. Kaynamaya başlayınca 1 su bardağı unu eleyerek üzerine alalım. Parlanana kadar hamurumuzu karıştıralım. Hamur toparlandıktan sonra 1-2 dakika daha hamurumuzu kavuralım. Altını kapatarak soğumaya bırakalım. Adet yumurtayı 3-4 seferde ekleyerek mikser yardımıyla karıştıralım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma bildirirseniz sevinirim. Bir çay kaşığı kabartma tozu ekleyelim. Hamurumuzu pürüzsüz, akışkan bir hale gelene kadar mikserle karıştırmaya devam edelim. Altıncı yumurtadan sonra gördüğünüz gibi hamurum daha akışkan bir hale geldi. Evet, hamurun kıvamı bu şekilde olmalı. Buradan bir poşete bir miktar alıyorum. Hamuru ortadan ikiye ayırıyorum. Tatlı tabağı yardımıyla yuvarlak halkalar çizdim. Fırın kağıdının üzerine hamurumu yayıyorum. Yayarken de inişli çıkışlı olması için spatula ile yukarı doğru hamurdan kaldırıyorum. Tam boşluklara da poşet yardımıyla yuvarlak profiterol hamurları sıkıyorum.
Evet, hamurum fazla geldiği için diğer hamurların üzerine sıkarak tekrardan düzeltme yapıyorum. ...170 derece fanlı fırında pişirmeye bırakıyorum. Masa için 2 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker. Malzemeyi karıştırıyorum. 2,5 su bardağı süt ekleyelim. Solana kadar karıştıralım. Ocağın üzerine alarak koyu muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Evet, kıvam alan kremanın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kremaya 100 gram yumuşak tereyağı, 2 paket vanilya ekliyorum ve karıştırıyorum. Evet, toz krem şanti ve tekrardan karıştırma işlemine devam edelim. Kremamız hazır. İçin 200 gram sıvı kremayı alarak ısıtalım. Evet, 160 gram bitter ve sütlü çikolata karışımını ekleyerek eritmeye bırakıyorum. Altını kapatarak soğumayı bırakıyorum. Evet, dev ekler hamurlarım pişti. Fırından çıkartıyorum. Soğuduktan sonra bir pasta tabağının üzerine alıyorum. Kelepçeli kalıbın boyutunda hamurlarımı kesiyorum. Hamurlarım çok fazla kabardığı için yuvarlak bir şekilde kesiyorum. Kalıbın içine alarak sıkıştırıyorum. Kremadan bir miktar alarak üzerine sürelim. Kenarlardan çıkan parçaları da kalıba yerleştirelim ve tekrardan krema sürelim.
kat hamuru da üzerine alalım. Dolabında dinlenmeye bırakalım. Kremamız için 1 yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 1,5 yemek kaşığı un. Karıştıralım. 1,5 su bardağı soğuk süt. Pürüzsüz olana kadar karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alalım ve muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Kremayı soğutmaya bırakalım. Bu kremaya 1 poşet toz krem şanti ekleyerek karıştıralım. 1 paket de vanilya ekliyorum. Evet, profiterol hamurlarımı ortadan ikiye keserek hazırladığım hamurdan dolduruyorum. Kremayı da diğer pastamızın üzerine dökerek yayıyorum. Rol hamurlarını pastanın üzerine dizelim. Soğuttuğumuz çikolatalı ganajı da üzerlerine gezdirerek buzdolabında biraz dinlenmeye bırakalım. Dindirdiğimiz pastayı kalıptan çıkartıyorum. Ekler pastamız hazır. Görüntüsü hem lezzeti gerçekten mükemmel oldu. Dilimleyerek servise hazırlıyorum. Yiyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.